Evet, hepinize merhaba. Rönesans Veteriner'den bir canlı yayında buluşuyoruz. Bugünkü konumuz kedi ve köpeklerde zehirlenme. Özellikle bu malum virüs durumlarından dolayı evde fazlalıkla dezenfektanlar ve diğer şeyler kullanılıyor. Yaz ayların gelmesiyle birlikte de bir takım bitki zehirleri ve diğer zehirler de güncel olarak kullanılıyor. Bunlarla ilgili kliniğimize de diğer arkadaşlarımızın kliniklerine de fazlalıkla kedi ve köpeklerimiz hasta bir şekilde geliyorlar. Bu zehirlenme konuları çok sık karşılaşılan ve çok sık gözlenen konulardan bir tanesi olduğu için bugün bu konuyu seçtik. Önümüzdeki günlerde yine vakit bulabilirsek diğer konularla ilgili de canlı yayınlarımızı yapmayı planlıyoruz. Evet, şimdi kedi ve köpeklerde zehirlenme dediğimiz zaman ilk önce bir zehir nedir? Bununla alakalı bir açılım yapmak gerekiyor. İlk önce zehiri tanımlayalım. Hücrelere ve yaşayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zarar veren her türlü maddeye verilen isme biz zehir diyoruz. Zehirin tanımı bu. Zehirler doğru dozda uygulandığında bazen tedavi edici bile olabiliyor. Yüksek dozları ise zararımıza kalıcı hasar ya da ölümle sonuçlanabiliyor. Bu insanlar ve hayvanlar için geçerli olan bir durum söz konusu. Yani zehir doğru dozda aslında bizim yararımıza da olabiliyor. Böyle bir durum söz konusu. Bir diğer tanımımız ise panzehir. Panzehir nedir? Zehire karşı koruyan manasına gelir. Tarihi olarak baktığımız zaman Romalılar dönemine kadar dayanan bir terim olduğunu yaptığım araştırmalarda buldum. Panzehir, zehire karşı koruyan ya da onun tam karşıtı, zıttı anlamına geliyor. Bu da bazen bizim elimizi kuvvetlendiriyor zehirle mücadelede. Zehir nerede kullanılır? Petlerimizi neler zehirler? Zehirin kullanım alanlarına bakacağız. Zehir kullanılıyor. Evet, tedavi edici olarak sağlık sektöründe biz zehiri kullanıyoruz. Örnek olarak dijital bitkisi dediğimiz bitkiler insan sağlığında ve hayvan sağlığında kullanılan kalp hapı olarak yapılan bir takım tansiyonu dengeleyen, dolaşımı düzenleyen özel bitkilerdir. Bunların fazlası tabii ki zehir etkisi gösterip öldürebiliyor insan ve hayvanları ama doğru dozda tedavi edici olarak kullanılıyor. Bu bir örneği. Yılan zehri biliyorsunuz ki veteriner hekimlik ya da beşeri hekimliğin logolarında sarılmış bir şekilde yılan zehri var, yılan vardır. Bu yılanın şifasının da olduğunu gösteren bir gözlemdir. Bununla alakalı da yılan zehri de mesela bazı tansiyon hapları ve bir takım ilaçların kullanılmasında, bir takım tedavilerde kullanılıyor. Evet, kontrol amacı ile zehir kontrol amacıyla da kullanılıyor. Bu ne? Mesela böcekleri kontrol ediyoruz. Evde istemediğimiz veya bir takım tarlada istemediğimiz haşeratlar olabiliyor. Zararlılar olabiliyor. Bununla alakalı böcek kontrolünde zehir kullanabiliyoruz. Fare kontrolünde yine zehir kullanabiliyoruz. Yaban bitkileri bu gibi alanlarda da yine kontrol amacıyla zehiri kullanabiliyoruz. Bir diğer maddemiz ise evet bu biraz tabii bizim sinirlerimizi yerinden oynatan, zaman zaman hem insanın hem de hayvanın ciddi anlamda problem yaşayarak ölmesine sebebiyet veren kötü niyetli dediğimiz grupta topladık bunları. İnsanlarda ve hayvanlarda suikast girişimi ve uyuşturup sakinleştirme amacıyla zehir kullanılabiliyor. Bazen tabii şu anda sıklıkla karşılaşıyorum. Yaklaşık 15-16. senenin içerisindeyim veteriner hekimlikte ve klinisyen olarak yapıyorum bunu. Bu süreçte duyuyoruz tabii insanlarda bir takım kötü niyetli olarak suikast girişimi için yapılıyor. Tarihte de bu yapılmış. Bununla ilgili de birçok örnek var. Biz de görüyoruz işte acaba yan komşum mu zehirledi? Köpek zehirlenmiş bir şekilde geliyor. Çok çok daha eski zamanlarda şu anda yok ama zehirlenerek bir takım hayvanlarla ilgili problemler de yaşandı. Ama artık onlar olmuyor. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eskisi kadar öyle sık bir durum söz konusu değil. Ama tabii ki kötü niyetli olarak da insanoğlu
hem kendi ırkına hem de diğer hayvanlara, canlılara zarar verebiliyor. Ne yazık ki insanoğlu böyle. Uyuşturucu amaçla da verenler oluyor. Bazen bundan keyif alanlar var. İnternette bir takım şeylerde görmüşsünüzdür. Maymunun eline tütün ürünlerini veriyorlar mesela. Kedi köpek konumuz ama onlar da tabii ki diğer hayvanlar. Biz bütün hayvanları seviyoruz. Onun eline mesela tütün verip onun bir takım uyuşturulmasını sağlıyorlar kötü niyetli olarak. Bunu belki eğlenmek amacıyla yapıyorlar. Belki hayvan çok hareketli durmuyor, sakinleşsin diye yapıyorlar. Bunun gibi birçok örnek de var kötü niyetli olarak. Detaylandırabiliriz de daha ama şu anda çok daha fazla detaylandırmayalım. Devam edelim. Türe özgü zehirlenmeler, mesela çikolata insana zarar etmez. Yani çikolata siz yiyebilirsiniz. Bazı insanlar çok sevebiliyor. Fazlalıkla tüketebiliyor. Fakat işte mesela türe özgü dediğimiz zaman köpekler çikolataya, kakaoya karşı ciddi anlamda duyarlı ve bu önemli olan konulardan bir tanesi çikolata. Çikolatadan zehirlenip ölebilen köpekler ya da çok kötü pozisyona gelen köpekler olabiliyor. Yine soğan. Bu sıklıkla kullandığımız soğan fazla miktarda tüketilmesi ya da belirli bir süre uzun süre tüketilmesi yine insanlarda bir probleme yol açmaz ama köpeklerde ve kedilerde bir takım kansızlık durumlarına sebebiyet verebiliyor. Bunları hep inceleyeceğiz önümüzdeki süreçte. Yaklaşık yarım saat ile 45 dakika arasında bir program düşünüyorum. Bu program içerisinde bir takım özel videolar da var. Eğitici videolar da var. Takip ederseniz, takipte kalırsanız canlı yayını bunları da ilginç bir şekilde izlemiş olacaksınız. Yine ülkemizde yok ama Macadamia fıstığı diye bir fıstık var Amerika'da. Bu fıstık da insanlara bir problem yaratmıyor. Çikolatanın içerisinde bulunuyor. Hani bizim bu Antep fıstıklarımız var ya çikolatanın içerisinde. İşte Macadamia fıstığını da Amerika'da bu tarzda kullanıyorlar. Bu fıstıklardan da zehirlenme durumları olabiliyor. Ülkemiz dışındaki durumlar. Evet, bir diğer slaytımız evcil hayvanımızın zehirlendiğini nasıl anlarız? İşte zehir 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 diyoruz ama evcil hayvanımız nasıl zehirleniyor? Bunu ilk önce tabii bir iyi gözlemlemek gerekiyor. Bazı hasta sahipleri hakikaten çok iyi gözlemliyorlar ve ben ciddi anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bununla ilgili hayvanın ağzı dili yok ve bize bir şekilde ben şunu yaptım, bunu yedim, buna değdim, bu üstüme döküldü, patime şu değmişti gibi bir şey söyleme şansı yok hayvanın. Yani bundan dolayı da anemnez dediğimiz yani bizim hasta bize geldiğinde hasta sahibinin çok iyi gözlemlemesi gerekiyor ve bizim sizden istediğimiz şeylerden bir tanesi zehirlenmiş olabilir mi diye bir soru soruyorum ben yıllardır. Bir zehir almış olabilir mi? Bu evde kullandığınız klarak olabilir. Ondan sonra bir takım tutkallar olabilir. Bahçe böcek zehri, fare zehri olabilir. Hasta sahibi böyle bir sessiz kalıyor. Yani bizim de tabii teşhis etmemiz, bazen zamanla yarışıyoruz. Bunu teşhis etmemiz çok zor oluyor. Birçok tahlil, birçok tetkik yapmak durumunda kalıyoruz. Bunu anlayabilmek için. Bu da zaman kaybına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla zehirlenmiş olabilir mi sorusunun en büyük ve hızlı cevabını bize hasta sahipleri veriyor. Şöyle bir şey olmuş olabilir diyorlar. Tabii bunu birazcık daha da ilerleyen zamanda açacağım. Sessiz kalmanın neden olduğunu, niçin hasta sahiplerinin zehirlenmiş olabilir mi dediğinde biraz trajikomik olaylar oluyor. Bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte anlatacağım. Beraber paylaşacağız. Evet. Güzel bir kedicik. Tüyler diken diken olmuş. Kafası oynuyor, sağa sola bakıyor, gözleri düşmüş. Acaba bu kedi zehirlenmiş olabilir mi? Bakalım. Şimdi aşırı salya, ağızdaki salya artışı, ağızda köpürme, köpüklenme bir belirti. Birçok belirtisi var zehirlenmenin. Her zehirlenmede de aynı şey olacak diye bir durum söz konusu değil. Sürekli kusma, fışkırır nitelikte ishal, şiddetli karın ağrısı, titreme, kasılma ve denge bozukluğu semptomlardan birkaçı. Özellikle ağızdaki salya bizim bu bitki zehri yakın zamanda herkes başlayacak artık. Hem bitkiler için hem de böcekler için bahçesine, evine zehir attırmaya veya zehirletmeye veya ilaçlatmaya daha doğrusu. Burada işte aşırı salya ve ağızda köpürme
Bu takım işte bitki zehirlerinde ve böcek zehirlerinde kullanılan ilaçların etkisi oluyor memeliler üzerinde. Bunun yanı sıra titreme, kasılmayı da yine bu böcek zehirlerine koyabiliriz. Denge bozukluğu veya ataksi dediğimiz böyle kendisini yerden kaldıramaz. Bunlar da diğer süreçler. Evet, diğer semptomlar ne? Onlara bakalım. İşte bakın orada bir köpekçik var ve o köpekçik ne yapıyor? Bahçede bir yerden bir su fışkırtmaya çalışıyor. Artık içinde ilaç mı var, deterjan mı var yoksa başka bir şey mi? Biz görmüyoruz ama hasta sahipleri de göremiyor. Ama özellikle bahçeli evlerde dışarıya çıktığı zaman ne olduğunu bazen bilemiyoruz. Ürkeklik, saklanma ihtiyacı, göz bebeklerinde büyüme ya da küçülme, ağızda yüzde şişme ve morarma, idrarda, kakada ya da burunda kanama da diğer semptomlar arasında. Bu semptomların bazılarını görebilirsiniz ya da hepsini birlikte de görebilirsiniz. Tabii bunlar şüphe ettirecek zehri hem veteriner hekimleri, sağlık çalışanlarını hem de hasta sahiplerine. Böyle bir durum olduğu zaman bilin ki kediniz ya da köpeğiniz zehirlenmiş olabilir. Bununla ilgili hızlı bir şekilde bir veteriner kuruluşu aramanız gerekiyor. Hemen destek almanız gerekiyor. Bu belirtileri gösteriyor ve petinizin zehirlendiğini düşünüyorsanız ne yapacaksınız? Zaten o biliyor yani ne olduğunu. Ben diyor zehirlendim diyor. Hemen arabanın anahtarları elinde. Kontağa basıyor, gaza basıyor gördüğünüz gibi. Güzel bir cif. Evet, kedi kendisi bizi bile veterinere götürebilir mi? Bence götüremez. Çünkü biliyorsunuz kediler genellikle evinden çıkmak çok istemiyor. Dolayısıyla zehirlendiğini düşünüyorsanız ilk önce yapacağınız şey hemen bir telefonla arayıp veteriner hekimlerden, özellikle gece bize çok telefonlar geliyor 24 saat açık olduğumuz için, hemen biz kendilerini yönlendiriyoruz ve ne yapıyorsunuz? Kedinizi 24 saat açık bir kliniğe götürebiliyorsunuz. Gece eğer bu durum söz konusuysa gündüz de en yakındaki kliniğinize götürüyorsunuz. Bu şekilde bayılmış ve kasılmış olabilir. Bir çarşafa hemen alın, sarın. Çabalayabilir çünkü yani tutmaya çalışırsınız, elini kolunu tutamazsınız. Çabalar durur hayvan. Yani ne yapacağınızı şaşırırsınız. Bize neler geliyor. Yani acilde hakikaten böyle insanlar perişan. Köpek bilinçsiz sahibine zarar verebiliyor. Çünkü artık o komaya girmiş. Kendisini sallıyor, tırmalıyor, ısırıyor. Yani bunların hepsini yapabiliyor. Dolayısıyla bir çarşafa, havluya böyle büyükçe onu sararsınız bir güzel. Ondan sonra kliniğe götürürsünüz. Hemen acil müdahalesi yapılır. Bu belirtiyi gösteriyor. Devam ediyoruz. Başka ne yapabilirsiniz? Zehirlenmeye sebep olan madde böcek kenepire ilacı ise bol şampuan kullanılarak yıkayın. Hani biliyorsunuz ya, biz işte bazen geliyor bana pardon, böcek ilacı var. Sheltox'lar küçüklüğümüzden beri kullanırız. Bir takım işte oda spreyleri, böcek zehirleri. Bunları nasıl olsa duvardaki, ortamdaki sineği, böceği öldürüyor diye hasta sahipleri bazen üzerine spreyi sıkıyorlar. Hadi bakalım. Oradan sonra kedi köpek ciddi anlamda bu söylediğim semptomlarla kliniğe geliyor. Bu mesela uzakta bir yerde olabilirsiniz. O an için bir veterinere ulaşamayabilirsiniz. Veteriner hekime ulaşamayabilirsiniz. Ve bununla alakalı da şampuanlı, yani sabunlu, içerisinde böyle yağlı sabun içeren şampuanlarla yıkayıp üzerinden almanız gerekiyor. Çünkü bunlar yağda çözünen zehir grubu. Şampuan gruplarında üzerinden hızlı bir şekilde atıp yıkayabilirsiniz ve akabinde bize getirebilirsiniz. Ya da biz bunu kliniklerde yapabiliriz. Toz halinde bir zehirse bu sefer yıkamayacaksınız. Şimdi zehir likitse, sıvıysa evet yıkayın. Zehir toz halindeyse yıkarsanız bu sefer hızlı bir şekilde çözünebilir. Deriye nüfuz edebilir, ağıza göze kaçabilir. Toz halindeyse ilk yapacağınız şey vakumla, yani o süpürgeyle hayvanın üzerinden toz halinde kaba şeyi almak lazım. Zehiri almak lazım ki bu çok önemli. Zehrin miktarını düşürmüş oluruz. Toksinin miktarını düşürmüş oluruz.
Evet, başka ne yapabilirsiniz? Solunum yoluyla aldığı bir zehirse her zaman toz, sıvı olmayabilir. Bazen solunum yoluyla zehir alınıyor. Bu sefer temiz havaya çıkartacaksınız. Evin içerisinde, garajda, aşağıda bir yerde kalmış olabilir mesela. Arabanın egzozu çalışıyordur. Bazı hasta sahiplerinin kendi garajı var evlerinde. Köpek de oraya giriyor. 5 dakika bağlayayım köpeği. Arabada çalışa dursun, ısınsın, hava soğuk, koltuklar ısınsın falan derken o gazla köpek içeride ciddi anlamda onu teneffüs ediyor. Geri dönüp evden bir şeylerini alıp geldiğinde köpek zehirlenme belirtisi gösteriyor. Hemen temiz havaya çıkartmak lazım ve derhal bir veteriner hekime götürmek lazım. Çünkü solunumla alınan zehirler bazen akciğerleri kapatabiliyor ve nefes alamıyorsunuz. Ben de öncesinde şu anda kardeşim de izliyor mu bilmiyorum ama size bir komik bir olay anlatayım. Çok eskiden ben de solunum yoluyla bir zehir aldım ve hastanelik oldum. Yani bir canlının solunum yoluyla aldığı zehirden nasıl zehirlendiğini, ne kadar zorlandığını çok çok iyi anlıyorum. Ve o hayvanların dilinden çok çok iyi anladığım için hızlı bir şekilde tedavilerini yapmaya çalışıyorum. Çünkü hakikaten solunum yoluyla alınan zehirler akciğerleri kapatıyor, nefes alamıyorsunuz. Veteriner kliniğine hemen götüreceksiniz. Evet, altta da güzel bir resmimiz var. Zehir katı bir madde olabilir. Yani katı maddelerden kastım yiyebiliyorlar. Mesela fare zehri buna bir örnek. Genellikle böyle yeşil olur, kırmızı olur ve lezzetlidir onlar. İçerisinde buğday olabilir, farklı şeyler olabilir. Fareler lezzetli bir şekilde yesin diye bunu kedi ve köpeklerde alabiliyor. Daha çok köpeklerde görüyoruz fare zehirini. Onu da önümüzdeki şeylerde anlatacağız. Birkaç gün evvel yiyor, sonrasında çıkıyor problemleri. Yani 3-4 gün öncesinden yiyip hiçbir şey olmuyor hayvanda. Sonrasında ciddi anlamda zehirlenme etkileri gösteriyor. Fare zehri de. Evet, bazen kusturuyorsunuz tabii ki. Hasta sahipleri de telefonla bizi arıyorlar. Diyorlar ki yani şu anda Doğa Bey ne yapalım? İşte bir şey yuttu. Herkes bilmese de bir kısım biliyor. Evet, tuz. Tuzu dilinin altına koyun. Tuzlu su vesaire. İnternette de yazıyor zaten birçok şey. Ama her internette yazılana veya veteriner hekime sormadan her yapılana olmaz. Neden? Çünkü kusturmamanız gereken durumlar olabilir. Slide'da da göreceğiniz gibi. Bazen biz de kusturarak çıkartıyoruz klinikte. Ya da endoskopumuz var. Endoskopla mideye girip yıkıyoruz ya da içerideki bir takım şeyleri çıkartıp alabiliyoruz. Zarar vermeden. Cam yutabiliyorlar. Teneke yutabiliyorlar. Kemik ya da kesici cisimler yutabiliyorlar. Bunları kusturmakla çıkartmayı denerseniz çok daha büyük problemlere sebebiyet verebilirsiniz. Çünkü cam, tenekenin ucu çok sivri ve hızlı bir şekilde keser, atar geçer. Bu sefer baktınız işte atıyorum göğüs bölgesinde yemek borusunda bir çizik ya da yarık olabilir. Hayvan ölebilir. Halbuki işte bir takım cerrahiyle, endoskopla çok rahatlıkla, başarılı bir şekilde çıkarılabilecek, hayatının kurtulabileceği durumlar kendi elinizde öldürebilirsiniz. Dolayısıyla lütfen ve lütfen internette her gördüğünüzü köpek bir şey yuttu. Kusturmak için hadi bakalım ver tuzlu suyu, ver başka bir şeyi, kustur, yok böyle bir şey. Veteriner hekime danışacaksınız. Bazen biz de öneriyoruz ama ilk önce bir onu tecrübelerimizden yararlanarak o vaka için doğru mu değil mi? Onu bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Sıvı zehirlenmelerde kusturmaya gerek yoktur dedik. Sıvı zehirlenmelerde niye kusturmaya gerek yoktur? Sıvılar hızlı bir şekilde, özellikle zehir niteliğinde ise hızlı bir şekilde ağızdan alınır, hatta daha ağızda emilmeye başlar. Dilin altından, damarlardan hemen emilmeye başlar. Yemek borusu mideye indiği zaman zaten iş işten geçmiştir. Büyük bir çoğunluğu böyledir. Eğer ki çok şey değilse, yakın zamanda olduysa bazı sıvılar kusturulabilir ama bazılarının kusturulması da orada atıyorum kusma sırasında midenin anormal kasılmasına bağlı, içeriği yaktıysa o zehir, o zaman midenin kanamasını arttırabileceği özellikle olabilir. Dolayısıyla
kusturmak çok da sıvı zehirlerde elzem bir şey değil. En sık karşılaştığımız zehirlenme örnekleri. Evet, sıklıkla karşılaştıklarımıza bir bakalım neler varmış. İnsan ilaçları. İnsan ilaçlarında çok şeyler var. Mesela işte tansiyon hapımı yedi, tiroid hastasıyım ben, tiroid hapımı yedi. Ondan sonra diğer bayanlık hapları oluyor, bir takım özel haplar oluyor. Onları yedi, ne olur? Bunun gibi telefonlar alıyoruz. Aspirin yedi. Bunlara da değineceğiz biraz sonra. İnsan ilaçlarından zehirlenme olabilir. Her insan ilacı kedi ya da köpeğe kullanılmaz. Kullanabildiklerimiz var. Ama her insan ilacı kedi ve köpeğe kullanılmaz. İşte ben belim ağrıyordu, şunu kullanıyorum çok iyi gelir, köpeğime de iyi gelir. Yutturayım bir tane. Neler görüyoruz? İnanın bunları yapmayın lütfen. Veteriner hekimleri muhakkak sorun. Yani ciddi anlamda biz bunun hem eğitimi için hem de diğer şeyler için birçok zaman harcadık. Ve daha da harcamaya devam ediyoruz bütün meslektaşlarım olarak. Veteriner hekimlik bir okyanus, insan hekimliği bir deniz. Bu bir sözdür. Biz okyanusun içerisinde kendimize denizler bulmaya başladık artık. Yani ben üniversitenin kedi köpek, küçük hayvan hekimliği bölümünden mezun oldum. Son senemde bunların üzerine özel bir eğitim aldım. Ve kedi köpek üzerine özel bir şekilde çıktım üniversiteden. Dolayısıyla ne yaptım? İlgi alanımı daralttım. Küçük hayvanlar üzerine geniş kapsamlı bir şekilde kendimi geliştirdim. Kanatlısı var. İşte ne bileyim ruminant dediğimiz büyükbaş, koyun, keçi, sığır. Bunlara bakan veteriner hekimler var. Süt teknolojisi var. Et teknolojisi var. Bunlarda çalışan her kademede veteriner hekim var. Ve günümüzde de biliyorsunuz meşhur salgın dolayısıyla veteriner hekimlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz insan sağlığını da koruyoruz. Kedi köpek olsun, diğer hayvanlar olsun. İnsanların bu hayvanlardan alabileceği hastalıkları engellemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla veteriner hekimler insan sağlığı için çok 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 önemli. Evet tabii ki beşeri hekimler de çok çok önemli. Hekimlik zaten kutsal bir meslek ama bugünlerde anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Neyse konumuza tekrardan geri dönelim. İnsan ilaçlarından zehirlenme olabiliyor. Böcek ve haşerat zehirleri bahsetmiştik bir miktar. İşte böcekler için kullanılan zehirler, reçetesiz satılan insan ilaçları en çok bilinenler olduğu için yazdım buraya. Yoksa bir marka ile alakalı bir şeyimiz yok. Aspirin ve parol bir sürü ismini sizin de bildiğiniz birçok ağrı kesiciler olabiliyor. Bunları reçetesiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Daha düne kadar antibiyotikler de alınabiliyordu. Şu anda artık reçeteye tabi oldu. Bu ağrı kesicileri alıp kediye köpeğe yutturmayın lütfen. Bu ağrı kesiciler bize hiçbir şey yapmıyor ama kedi köpeği öldürebiliyor. Ben meslek hayatımda çok fazla miktarda insanların kendi hatası yüzünden kedi ve köpeğinin bile bile ölümüne gittiğini gördüm. Dolayısıyla da bunlara dikkat edin. Aspirin ve parol gibi şeyleri kesinlikle yutturmayın. Ev ürünleri, kalem pil ve ev yapımı hamur. Bunlara daha çok da örnek verebiliriz. Kalem işte pillerde bir takım içerisinde kimyasallar var. Bunlar ciddi anlamda zaten toksik. Hani bazen biz de böyle dişimizde şöyle bir son dakika akşam kumanda çalışmaz televizyon kumandası. Şöyle bir dişimizde şöyle bir basarız o pile. Herkes bilir. Ondan sonra o bir tekrar bir çalışır sabaha kadar bir daha unuturuz. Lütfen böyle şeyleri kendiniz için de yapmayın. Pil çok toksik bir şey. Marketlerde bile biliyorsunuz pil için atık için ayrı bir yeri oluyor. Ev yapımı hamur ne alaka diyebilirsiniz. Bugünlerde herkes biliyorsunuz gurme oldu. Evde pideler yapılıyor, börekler yapılıyor. Akşam herkes bir şeyler yapıyor. Bu hamurlar lezzetli tabii ki de. İçinde tuz ve şeker var. Bu hamurlar fermentasyon geçiriyor. Herkes artık aşina olmaya başlamıştır buna sanırım.
fermentasyon geçirirken gaz kabarcıkları şişiriyor ve kabarıyor. İşte bunun fazla miktarda bir köpek atıyorum hamuru tuttu masanın üzerine aldı. Aman yesin ne olacak hamur diye verdiniz. Bu köpeğin midesinde fazla miktarda fermentasyondan dolayı şişkinlik, nefes alamama ve ölümle sonuçlanabiliyor. Böyle bir zehirlenme durumu da söz konusu. İnsan gıdaları işte çikolata ve diğerleri gibi bir takım insan gıdaları da yine bunları yapabiliyor. Evet, üst üste çikolatalar. Saatte zaten 9.30 şu anda. Herkesin herhalde böyle bir şeyler de aradığı zamanlardır. Bir meyve mi yesek, bir çikolata mı yesek diye. En sık karşılaştığımız diğer zehirlendirme şeylerinden de veteriner ilaçları var mesela. Yani evet bizim ilaçlarımız var. Bunlar zehir etkisi de yaratabiliyor. Nasıl yaratır yani? Hani hayvan için tasarlanmış bir ilaç nasıl olur da zehir etkisi yaratır? Anlatacağım. Fare zehirleri, bitkiler, bazı bitkiler de zehir etkisi yaratabiliyor. Bahçe ürünleri ve otomotiv ürünleri. Tabii otomotiv ürünleri burada böyle bir soru işareti. Orada da ne olabilir ki acaba? Hani otomotiv ürünlerinden diye düşünmüşsünüz diye tahmin ediyorum. Ama bunlarla ilgili de yayın içerisinde size bahsedeceğim bu olaylar nasıl oluyor, nasıl zehirleniyor bunlar. Ve yayın sonunda bununla ilgili güzel bir videomuz var. Bu videodan da bunları izleyeceksiniz birebir. Evet, güzel bitkiler, bir takım otomotiv ürünleri. Evet, zurnanın zırt dediği yere geldik diyeyim ben artık size. El dezenfektanı günümüzde çok sık kullandığımız bir şey. İçerisinde etanol isimli bir, özellikle olmazsa olmaz etanol. Etanol isimli bir dezenfektan içeriyor. Yani bir alkol türevi içeriyor. Evet. Bugünlerde bu virüs salgını dolayısıyla herkes dezenfektanına, ellerinin dezenfeksiyonuna çok çok ciddi miktarda dikkat ediyordur ve her tarafta artık bir dezenfektan var. Bu toksik bir madde, bu dezenfektanlar. Kusma, halsizlik ve koordinasyon bozukluğu yapabiliyor. Yani kustu, keyifsiz, böyle dengede yürüyemiyor ufaklıklar. Orta düzeyli bir toksin. Hani öyle çat aldı gitti, kurtaramadık falan böyle bir şey yok ama sarsıyor. Lezzetli olmamasına karşın hayvanlar böyle küçük özellikle bebek köpekler falan var ya bazı da plastik yiyen kediler var. Hepsi yapmaz ama böyle düşürebiliyorlar yere. Ondan sonrasında o plastikle oynarken kendisi sanki böyle su şişesiyle köpek sahipleri bilir. Oynarken böyle çatır çutur onu kırarak dezenfektanı da alıp götürebiliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Pati dezenfeksiyonu için ne kullanacağız diye birçok sorular var. Bu arada sorularınız varsa lütfen bunları yazın. Bir kısmını yayın içerisinde cevaplayacağım. Bir kısmını da sonrasında muhakkak cevaplayacağım. Bunu WhatsApp üzerinden Instagram üzerinden de sorabilirsiniz. Eğer ki bu şey içerisinde yanıtlayamazsam Instagram üzerinden vakit buldukça size yayın sonrasında yanıtlamaya çalışacağım. Pati dezenfeksiyonunda tabii birçok şey kullanılabilir. Bir takım bizlerde satılan veya eczanelerde satılan dezenfeksiyon ürünleri var. Bunlardan alıp kendi veterinerinize danışıp bir dezenfeksiyon ürünü var mı diye sorabilirsiniz. Bunlarla dezenfekte edebilirsiniz ama normal insanlar için işte bakın bu el dezenfektanını çatır çatır kullandığınız alkol içermeyen, ben mesela öneriyorum bazen alkol içermeyen diyorum. Alkol içeren dezenfektanla patileri güzelce böyle jeller falan buladınız. Hayvan yaladı patisini 1, 2, 3 sonra böbrek, karaciğer vesaire hasarları olur bununla ilgili. Kalp atım sayısında düşüklük, nefes zorluğu, kusma ve seyirmeler yapabiliyor bu el dezenfektanları. Evet, ellerimizi o kadar çok yaptık ki Facebook ve Instagram'da bayağı bir caps dönmüştü değil mi? Ellerimizin derisi bu hale geldi diye. Aman aman dikkat edin. Fazla dezenfeksiyon şeyleri de iyi değil. Yeteri kadar dikkatli davranmak gerekiyor. Dezenfeksiyonu hiçbir şekilde evinizde ve kendi bireysel şeyinizde abartmayın. Çünkü birazcık mikroba da ihtiyacımız var. Bunu doktorlar çok çok iyi anlatacaktır size. İnsan ağrı kesicileri.
Evet. Asetilsalisilik asit ve parasetamol dediğimiz işte bir takım bizim çok sık kullandığımız ağrı kesiciler. Kanlı kusma yapabiliyor. Yani bu neden oluyor biliyor musunuz? Bunu da hızlıca anlatayım size. Bu ağrı kesiciler insan midesinde kolay kolay çözülmüyorlar. İnsan midesinin yapısı gereği. Ama kedi ve köpeklerin midesine düştüğünde bu ağrı kesiciler hızlı bir şekilde hücre içerisine girip onu patlatıyor. Yani midenin hücreleri patlıyor, iç duvarları patlıyor ve ne oluyor? Kanama başlıyor. İşte mide kanaması bu yüzden şekilleniyor. Böyle bir durum söz konusu. Kanlı kusma. Kanlı kusmayı tabii kan kahverengi gibidir. Kahverengi gibidir. Nasıl oluyor? Mideden ve bağırsaktan kan geliyorsa kustuğumda bu böyle kahve köpüğünü bilirsiniz. Türk kahvesi güzel olur, böyle köpüklü olur. Onu düşünün. Öyle kahve köpüğü ya da kahvenin dibinde kalan telve gibi Nescafe'yi böyle azıcık ıslattığınızda böyle telve telve hafiften gelir. Bu şekilde geliyor kanama. Kan yoktu diyor bazen hasta sahipleri. İşte ben bir fotoğrafı gösterir misiniz şu kusmanın diyorum. İçerisinde granüller duruyor, kahve granülleri. Çünkü sindirilmiş kan kahverengi bir şekilde çıkıyor mideden ve bağırsaktan. Kırmızı nasıl oluyor? Mesela yemek borusu, midenin girişi ve boğaza yakın ve ağza yakın yerlerde kırmızı kan çıkabiliyor. O zaman da kusabilir. Ama mide ve 12 parmak bağırsağından arkadaşlar hakikaten kahverengi kan gelir. Hızlı soluk alıp verme, böyle kedi gelir. İşte genellikle en çok kedilerde oluyor aspirin. Nedense köpeklerde pek olmuyor. Daha az duyarlı çünkü. Kedilerde aspirin zehirlenmesi geldiğinde böyle hızlı hızlı nefes olur, yazık. Özellikle yavru kediyse bir de böyle tık 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 tık. Üzücü durumlar olur ve bazen kurtarırız, bazen kaybederiz. Hızlı kalp atışı, şok hali olabiliyor. Bunun gibi semptomlar. Şimdi insan ağrı kesicilerinde şöyle bir şey var. Yani açıklamam gerekirse bakın konu artık buraya geldi ve bunu şapkamızı önümüze koyarak artık benim bu konuyu açmam gerekiyor. Veteriner hekimlik için, insanlık için açmam gerekiyor. Niçin? Şimdi insan ağrı kesicileri kedi ve köpeğe kullanılmaz. Bunu söyledik. Bazen kedi ve köpek masa üstündekileri kendisini buluyor. Masanın üstüne siz bir tane aldınız, ağrı kesicinizi koydunuz. Kedi atlıyor, çıkıyor, paketiyle beraber yiyor. Ya da köpek boyu küçük ama videolarda göstereceğim. Atlıyor bir şeyin üzerine, çıkıyor, gidiyor, orada yiyor onu. Sehpaya, oradan masaya çıkıyor. Ağrı kesicileri yemeye başlıyor. Bir de şöyle bir olay var. Ne yazık ki hasta sahipleri bazen bilinçsiz oluyor. Bu programı ben niye yapıyorum? Ciddi bir emek, ciddi bir vakit harcadım. Sırf bunlar olmasın diye. Çünkü çok üzülüyorum ben bunları gördükçe. Meslekçe bütün veteriner hekim arkadaşlarım da üzülüyorlar. Çünkü neden? Kedi ve köpek kaybediyoruz. Bu zehirler öldürüyor. Hasta sahibi biraz karnı ağrıyor gibi galiba, azıcık topalladı gibi galiba falan. Aile içerisinden bir kişi, bakın kimseyi yaralamak ya da karalamak değil amacım. Doğruları anlatıp bilgilendirmek, bu hataların önüne geçmek. Aile içinden bir kişi tutuyor kendi ağrı kesicisini yutturuyor. Bazen bu bilinçli oluyor, bazen bilinçsiz oluyor. Hayvan sonra kötülüyor, bize geliyor. Diyoruz ki yine, hayvanınız zehirlenmiş olabilir mi? Bir şey yemiş olabilir mi? Atıyorum size örnek bir aile. 2 çocuk, anne, baba. Baba yutturmuş ağrı kesiciyi. Ötekilerinin haberi yok. Diyoruz ki zehirlenme olmuş olabilir mi? 4'ü de karşımızda. Ondan sonrasında babanın ağzı kapalı. Allah, ben yutturdum ama galiba ondan oldu. Ama diyemiyor ki çocuklarına karşı ben zehirledim. Anneye karşı, eşine karşı ben zehirledim diyemiyor. Zaten bilinçsizlikten bakın. Ama şöyle yapın. Yani bunu çevrenizdeki insanlara da söyleyin. 5 dakika o ortamdan veteriner hekimi muayenenin dışarına çıkartayım. Bir saniye gelebilir misiniz deyin. Ben böyle bir şey yaptım. Ve şu an öğrendim bunun yanlış olduğunu. Zehir de şu ağrı kesiciyi yutturdum deyin.
veteriner hekim de hız kazansın. Ona özel tedavileri yapıp hayvanın canını kurtarsın. Yoksa 1000 tane zehir var. Bazen hepsini bulamıyor. İnsanlar da bulamıyor. Veteriner hekimlik de bulamıyor. Yani beşeri hekimlik ve veteriner hekimlik de bulamıyor. Dolayısıyla lütfen şapkamızı önümüze koyalım ve bunu usturubunca yapalım ki bir can kurtulsun. Evet, bakın sağdaki kedimiz kartonun içerisine girer mi giremez mi? Hop, ayaklarını uzattı ama öyle de kaldı değil mi? Aşağıdaki köpek de çok enteresan. Bakın o çıkamayacağı yere götürdü sandalyeyi, bir güzel hop ittiriyor. Sonrasında da yukarıya çıkıp orada zehir mi var ne varsa artık, ilaç mı var, onu mideye indirebilir. Dolayısıyla yine ileride anlatacağım gibi bu tarz şeylere dikkat edin. Olmaz dediğiniz şeyler bile olabiliyor çünkü bunlar çok akıllılar. Böcek ilaçları, evdeki böcek ve sinekleri öldürmek için kullandığımız spreyler var. Bunlar da yine bazen yanlış bir şekilde, bazen köpek kendisi alıp yiyebiliyor, bazen de insanlar üzerinde sıkabiliyor. Biraz önce anlattığım gibi. Hızlı nefes alıp verme, kusma, denge kaybı, seyirme, kaşınma ve huzursuzluk yapıyor. Evet, aşağıda da Scooby var. Benim çocukluk döneminin en sevdiğim kahramanlarından birisi. Özellikle çocukken kedi ve köpeklerle alakam çok yüksek olduğu için Scooby'nin yeri bir ayrıdır bende Snoopy ile birlikte. Evet, şimdi bir deterjan, bir de boya slaytımız geldi. Ev ürünlerimiz, diğer zehirlenme Biraz önce anlatmıştık. Ev hamuru midede şişme yapıyor, gaz çıkaramama ve ölüm yapabiliyor. Bunun yanı sıra boya yiyebilirler. Evdeki yapıştırıcılar, klorak, kireç çözücü ve deterjanlar birer örnektir. Bunların hepsi zehirlenme yaratabilir. Bunları çok iyi muhafaza etmek lazım. İnsan gıdaları neler olabilir? Yani bizim gıdalar bakın işte ne güzel hop 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 götürüyor. Hamburgerler, ondan sonra cookiesler, nutlar hepsinden var. Peki bu insan gıdaları bazen tabii sorular içerisinde geliyor. Şunu verebilir miyim, bunu verebilir miyim? Bu köpek kedi hep mama mı yiyecek yani? Değil mi? Aslında bence mamalar çok da şey değil yani lezzetli değiller. Her zaman için bizim yediklerimiz çok daha lezzetli. Neden? Çünkü biz çeşit çeşit güzel kokulu şeyler yiyoruz. Onlar da bu kokuları çok çok iyi alıyorlar. Çünkü bizden çok daha kuvvetli burunları var. Ve onların da canı çok çekiyor aslında ama işte bazıları zarar edebiliyor. Onlar kuru bir gofret diyor yani. Ben hep öyle söylerim. Mamalar kuru birer gofret. Evet sağlıklı olabiliyor. Evet dengeli bir protein, vitamin, yağ kombinasyonu sunabiliyor. Ama bazen lezzetsizlikleriyle ön plana çıkıyorlar. Çikolata anlatmıştık. Bunun yine ben blog yazısında yazarım size. Ne kadar gramajda hangi köpek yerse çikolatadan zehirlenir. Şeker değil bakın. Hani gözler falan filan değil. Çikolata alır götürür. Ciddi anlamda komaya sokar hayvanı. Veterinere koştur koştur gidersiniz. Bu çikolatayı kendiniz de yedirebilirsiniz yanlışlıkla. Veya kedi köpek kendisi de bir yerden bulup yiyebilir. Macadamia fıstığı anlatmıştık. Amerika'da bulunan bir fıstık çeşidi. Bu da insana zarar etmiyor. İnsan gıdası ama hayvana zarar edebiliyor. Soğan, kahve ve rising fasulyesi. Evet soğan. Çoğu şeyimizde biliyorsunuz soğan var. Köfte versek mi acaba köpeklere ne yapsak? Lahmacun da yiyor onlar. Valla neler yiyenler var. Lezzetli lezzetli. Dolayısıyla işte bakın soğan bir kereden belki bir şey olmaz ama çok az bir şey yediğinde uzun sürede soğan problem yaratıyor. Soğanlı gıdaları vermemeye çalışalım. Kahve yine insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da belli bir dozun üstüne çıktığı zaman kalp çarpıntısı, seyirmeler bir sürü sıkıntılar yaratabilir. Rising fasulyesi bunu bilenler bilir. Netflix izliyordur sanırım herkes. Orada Breaking Bad'in bir sahnesinde kullanılan
bir bölümünde kullanılan, insanı zehirlemek için kullanılan bir fasulye. Ama tabii ki bulmak çok zor. Bizim ülkemizde de yok. Dolayısıyla Rising fasulyesini yerse knockout olur. Evet, veteriner ilaçları da zehir olarak nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi tabii bu konunun uzmanları biziz. Veteriner ilaçları hakkında sizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Yakın zamanda da üzücü bir olay yaşadım. Ama mutlu sonla bitti. Sonu iyi oldu Allah'tan. Şöyle, veteriner ilaçlarında lezzetli antibiyotik ve ağrı kesiciler. Şimdi artık kedi ve köpeğe bir şey yutturmak çok zor. Kedi ve köpeğe bir şey yutturmanın formüllerini ilaç sektörü arıyor ve bunu da lezzet ve aroma katıcı gıdalar koyarak şekillendiriyor. Lezzetli antibiyotik belirli paketler içerisinde oluyor ve bunları biz size veriyoruz. Evet, lezzetli antibiyotik bazıları hakikaten şeker gibi sanırım. Hiç tadına bakmadım ama ciddi anlamda lezzetli antibiyotikleri birer ikişer götürebiliyorlar. Biz size verdiğimizde antibiyotikleri lezzetliyse, ki bunu genellikle söylüyoruz, bunları lütfen uzaklarda ve muhafazalı bir yerlere, yukarılara kaldıralım, kapaklarını kapatalım. Çünkü bunları birden yiyebilirler. Özellikle ağrı kesiciler. Bazı firmaların çok güzel kapakları var. Hani çevirsen de açılmıyor. Bastırarak çevrilenler var ya. Onları köpekler pek yapamıyorlar. Hem basıp hem çevirme hareketini. O tarz şeyler olabiliyor ama bazen az vermemiz gerekiyor. Poşetler içerisinde verebiliyoruz size. O poşetleri lütfen sağlam bir şekilde kapatın. Ağrı kesici, özel hayvan ağrı kesicisi olsa bile hızlı bir şekilde, çok bir şekilde yerse bunlara ciddi anlamda kötü olabilirler, zehirlenebilirler. Evet, yaşadığım böyle bir şeydi. Şimdi daha mesleğe yeni başlamıştım. Bu konuya da değinmek istiyorum. 2000'li yılların başındayız. İşte daha bu kadar bilinçli de değiliz. Kedi ve köpek bakımı ve beslemesi konusunda. Köpek bitpire ürünlerinin kediye uygulanması durumu. İşte kenepe damlaları var ya, hani bu ensesine hemen damlatıyoruz. Fotoğrafta da gözüküyor. Çok güzel bir şivava böyle ensesine damla damlatılacak biraz sonra. Evet, bu köpek bitpire ürünlerinin kediye damlatılması, hepsi değil ama bazı köpek damlaları, pire ilaçları, kene ilaçları kediye damlatıldığı zaman bazen ne yapsak kurtaramadığımız oluyor. Ani ölümler, geç ölümler şekillenebiliyor. Bazılarını da kurtarabiliyoruz. O yüzden veteriner hekiminizden bunları isterken ciddi bir şekilde kedi ise kedi, köpek ise köpek buna uygun damla isteyin. Veteriner hekimler zaten bu konuda çok hassaslar. Çünkü bu konunun aynı zamanda uzmanı ve otoriteler. Ama işte dedim ya, benim mesleğe ilk başladığım zamanlarda şu anda olduğu kadar denetimli değildi. Şu dönem olduğu kadar denetimli değildi Türkiye. Ve bu damlaları insanlar istediği her yerden bulabiliyordu. Çok komik yerlerden bile. Neredeyse bakkalda satılacak yani ilaç. Dolayısıyla da insanlar yanlış bir şekilde kendi hayvanlarını zehirliyorlardı. Dolayısıyla da ciddi kayıplar yaşadık bununla alakalı. Bir diğer üründe kedi bitpire ürünlerinin köpeğe uygulanması da yine aynı şekilde veteriner ilacı olmasına rağmen zehirlenme etkisi yaratabiliyor. Bunlar yine bu dönemde çok ciddi anlamda bizim dikkat etmemiz gereken bir takım önlemlerden. Çünkü artık havalar ısındı. Bu keneler, bitler, pireler çıkmaya başladı. Herkes yavaştan tekrardan bunlarla ilgili kontrollere başlayacak. Bunun için de ürünlere dikkat edin. Bir veteriner hekimin tavsiyesi üzerine muhakkak ve muhakkak bunları kullanmaya çalışın. Bir örnek daha vereyim size. Yakın zamanda yine yaşadığım bir olgu. Bir yanlış anlaşılma oluyor. İşte hasta sahibiyle yine veteriner hekim arasında sanırım bir yanlış anlaşılma oluyor. Çok iyi kulakları açmak lazım, dinlemek lazım. Hasta sahibi ilk önce bu ense damlasını ağızdan, yani uygulama yanlış oluyor. Kenebit pire damlasını ağızdan yutturmaya çalışıyor. Olmayınca dondurmanın içerisine koyup onun içerisinde yutturuyor.
2 tane köpek ciddi anlamda zehirlendi. Neyse ki Allah'a şükür kurtardık onları ama bayağı bir öldü dirildiler. Biz de aynı şekilde 24 saat başlarında öldük dirildik. Ama kurtardık. Yeni de tanıştığımız köpeklerde böyle bir ters bir uygulama olmuş. Hasta sahibinin kendi eliyle ne yazık ki. Bir yanlış anlaşılma var sanırım arada ama neyse ki köpekler kurtuldu. Fare zehirleri warfarin en çok kullanılanlardan bir tanesi. Bu iç kanama yoluyla öldürür. Yani biz fareleri iç kanamayla öldürüyoruz. Fare zehrini veriyoruz. Fare gidiyor bir yerde ölüyor diyoruz ya. Fareler içten kanıyor ve bu şekilde ölüyorlar ve lezzetli şeylere yapıyoruz bunu insanoğlu olarak. Bunları kedimiz, köpeklerimiz de alıp iç kanamayla ölebilirler. Yani fare zehirini aldıktan 5 gün sonra falan zehiri bugün alır. 5 gün sonra köpek ya da kedi çok kötüleyebilir. Soğuk kanlı dışkı çıkartır. Ben ona öyle diyorum. Ateşsiz kanlı dışkı. Ağızdan burundan kanama şekillenebilir. Kötü bir ölümü olabilir. Dolayısıyla da bu fare zehirlerine de çok dikkat etmek lazım. Yani pet besliyorsanız ne olursa olsun fare zehirlerini çok düzgün olanlarından ve bir takım şeylerinden kullanacaksınız. Kullanın. Hoş. Yani onların da yaşamaya ihtiyacı var bence. Ben hayvanların hepsini seviyorum. Ayırt ettiğimde çok fazla bir hayvan yok. Tabii ki şu anda kedi köpekle ilgilendiğimiz için en çok onlarla şey yapıyoruz ama ismim de zaten Doğa. Babam Doğa koymuş ismimi. Buradan da anlayacaksınız hani doğa sevgisi ve hayvanları ayırt etmediğimi. Bitkiler neler olabilir? Zambak, kuşkonmaz, mısır bitkisi, tavşan kulağı, süs yoncası, lale ve sümbül, zambak, giller bir daha gelmiş, ipek otu. Bunun gibi bir takım şeyler. Burada biz en çok zambak gilleri sanırım şey yapıyoruz, görüyoruz. Süs yoncası, lale, sümbül evet evlere gelip gidebiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu bitkileri biz besleyebiliriz. Birisi bize hediye edebilir. Bunlara lütfen dikkat edelim. Sevgililer Günü 14 Şubat dikkat. Hem veteriner hekimler şöyle bir silkelenin hem de hasta sahipleri anlamında bu çiçeklerin en çok transfer edildiği zamanlardır. Ve bu dönemlerde özellikle bunlarla ilgili toksikasyonlar akabinde gelir. 14 Şubat'ta şöyle bir 14 Şubat geldi bitki zehirlenmesi mi olacak diye bir dikkat etmek lazım. Bahçe ürünlerinden tiner, boya, bahçeye atılan kükürtlü gübreler, çim kurdu ilacı ve kireç. Evet bunlar yapabiliyor. Çimler bazen kurtlanıyor. Biliyorum ben de bunu. Onun üstüne bir takım zehirler atılıyor ve buna bağlı olarak da işte çimlerde köpek gezerken bunları alıyor. Otomotiv ürünleri geldik işte. Hemen hemen sonlara yaklaşıyoruz artık. Sonrasında bir videomuz olacak. Bilmiyorum kaç dakika oldu başlayalı. Şöyle bir saati kontrol ettiğimde 50 dakikaya yaklaşmışız. Yani bende de iyi çene varmış. Hala daha yorulmadı. Konuşuyoruz. Ama bu bilgiler faydalı olacak. Çevrenize de muhakkak bunları söyleyin. Can kurtaracağız. Bizim işimiz o. Yani bugün şu saatte siz beni izliyorsanız ben de bu yayını yapıyorsam amacımız can kurtarmak. Bunlar hasta olsun. Yani veteriner hekimlerde bir de şöyle algılamayın lütfen. Bütün veteriner hekimlerin aynı görüşte olduğunu düşünüyorum. Öyle de. Hasta olsun da bize gelsin. Zehirlensin de bize gelsin. Biz bundan bir para kazanalım. Bizim böyle bir gayemiz yok. Zaten bir şekilde ne kadar dikkat edersek edelim. Hasta oluyorlar, o oluyor, bu oluyor, kazalar oluyor. Yani biz bunlardan böyle haz almıyoruz. Zehirlendiğinde bunlar genellikle ölüyorlar. Kurtaramıyoruz. Bu ciddi anlamda hepimiz için bir üzünç kaynağı oluyor. Hem insanların psikolojik sağlığı anlamında ki biz onlarla da ilgileniyoruz. Hem de hayvanların problem çekmesi, acı çekmesi ve bazen kaybıyla bu üzüntüleri hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konu önemli. Zehirlenmeler konusu önemli. Antifriz. Evet konumuzda antifriz. Antifriz nasıl bir zehir olabilir? Bana ne antifrizden diyebilirsiniz. Şimdi şöyle antifriz için tabii ki de çoğu kişi belki antifrize elini bile sürmeyebilir. Ama evinin yanında bir garajı olan hasta sahipleri, bahçeli evleri olan hasta sahipleri
Garajında yine böyle bir takım şeyleri tutabiliyorlar. Antifrizleri tutabiliyorlar. Veya soğuk illerde yaşayan, soğuk ülkelerde yaşayan hasta sahiplerinin garajlarının antifriz hep var. Biz de kendimiz kullanabiliyoruz. Cam sularını patlatmasın, genleşmesin veya radyatördeki su problem yaratmasın, arabayı soğutma suyu problem yaratmasın diye. Bu antifriz çok lezzetliymiş. Ben içmedim. Öyle diyorlar. Hani çok lezzetliymiş. Özellikle kediler bundan çok ciddi anlamda hoşlanıyormuş. Bazı özel havuzlarda da kullanılıyor. Sulama sistemlerinde de sanırım bazen kullanılıyor bu antifriz ve bunlardan hasta kediler, köpekler alabilir. Peki nasıl alabiliyor? Evet, üstüne çıkıyor, düşürüyor, alıyor. Rafta bir antifriz vardı. Kokusunu beğendi. Aldı, düşürdü. Bir de bazen böyle motorun üstünden, yine video olacak biraz sonra gösteririz ama motorun böyle üstünden dökerken aşağıya doğru sızar. Özellikle bayanlar da bilir belki ama erkekler daha iyi bilir. Böyle bir aşağı doğru, motorun aşağısına doğru iner, damlar. İşte o yerde, zeminde antifriz kalıyor. Ve bizim dışarı çıkan kedimiz, köpeğimiz onu bir güzel yalayıp zehirlenebiliyor. Lezzetli olan bu likite. Bir de genelde sanayide beslenen köpekler. Evet, yani araba sanayileri, araç sanayileri var biliyorsunuz. Bununla alakalı İzmir'de de 4-5 tane var sanırım. Buradaki insanlar ciddi anlamda da kedi köpek besliyorlar. Ben birçoğunu da görüyorum. Yolum düştüğü zaman tanıdıklarım var. Birden sayısı fazla olan, kedisi köpeği olan insanlar var. Tabi bu sanayide de bu antifriz çok fazla kullanılıyor. İşte oralardan da genellikle geldiğinde biz bunları düşünebiliyoruz. Güneş çarpması ve su zehirlenmesi, ışınla zehirlenme, yani çok fazla ışın alırsa, güneş alırsa, ısı alırsa buna bağlı olarak da zehirlenme durumları olabiliyor. Güneş çarpmasını bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Su da çok fazla içerse su zehirlenmesi de olabiliyor. Çünkü içerideki kimyayı bozuyor. Buna bağlı olarak da zehirlenme etkileri yapabiliyor. Hayvan kaynaklı zehirlenmelere doğru gidiyoruz. Evet, hayvan kaynaklı nasıl zehirlenebilir? Kurbağa mesela, yakında da bir arkadaşım da aradı. Kurbağadan zehirlenme durumu söz konusu olabilir. Yani hayvan kurbağayı yiyebilir, köpek özellikle. Kedi biraz zor yer de küçükleri belki yiyebilir. Ama daha çok biz köpeklerde görüyoruz. Köpek kurbağayı yiyip zehirlenebiliyor. Onun dışındaki mumsu tabaka zehir etkisi yaratabiliyor. Kırkayak, akrep ve arı sokmaları da sinirsel etki göstererek uyuşma, şişme, morarma ve kusma gibi zehirlenme etkileri göstererek hayvan kaynaklı zehirlenmeler durumu söz konusu olabiliyor. Alerjiler de buna dahil. Kurbağa yedi bir şey olmaz, yok. Onu kusturmak lazım ya da işte bir takım önlemleri almak lazım. Diğerleri zaten hızlı bir şekilde insanların da korktuğu böcekler falan bunlar, familyalar. Evet, şimdi bu slide gösterimiz bitti. Şimdi ben size bir video izletmek istiyorum. Bu videoyu nasıl şey yapalım? Bir de sorularımız var. Şu anda bana Mert yardımcı oluyor bu canlı yayında. Böyle birkaç soruyu cevaplayalım. Sen okuyabilir misin bana Mert'ciğim? Ben de bu arada diğer şeyler yapalım. Sonrasında da video izletelim. Bu zehirlenmeler kedi ve köpeklerde nasıl oluyormuş? Özellikle kediler ne gibi şeyler yapıyor? Onları beraber tekrardan izleyelim. Bu şekilde zehir dışında kedilerde hangi besin maddesi yerse zehirlenmeye sebep olabilir diye bir sorumuz var. Zehir dışında kediler hangi maddeyi yerse zehirlenme olabilir. Tabii slide belki önce gelmiş bir soru olabilir bu. Slaytlar içerisinde ben anlatmaya çalıştım. Ama böyle ilaç anlamında düşünürseniz aspirin türevleri, ağrı kesici türevleri, ona dikkat etmek lazım. Bunlar hızlı bir şekilde problem yaratabiliyor. Diğer ürünlerde yine hem blogda yazacağım. Rönesansveteriner.com.tr'de blog var, kedi köpek hastalıkları diye. Girip oradan da birçok hastalığın ve işte rahatsızlığın ne yapabilirsiniz, belirtileri nelerdir, bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunu da yazacağım. İkinci sorumuz, bahçe ilaçlamasından sonra köpeğimizin bahçede dolaşması problem yaratır mı? Patilerini yalaması sıkıntı yaratır mı? Evet, yine biraz önceki bahsettiğimiz şeylerden bahçe ilaçlamalarında evet, çimler için kurt,
Ondan sonra bir takım bitkilere işte karıncalar şunlar bunlar gelmesin diye bir takım zehirler yapabiliyor. Burada kullanılan zehiri yapan arkadaşlara bir sormak gerekiyor. Genellikle artık bu firmalar denetim altında, yani öyle çok bilgisiz insanlar tarafından yapılmıyor. Bilgili şirket sahipleri, özel şirketler tarafından yapılıyor. Bu ilacın ona öyle bir etkisi var mı? Yok mu? Kediye köpeğe zarar eder mi? Bunları bir sormak lazım. Yakın zamanda böyle bir şeyle karşılaştık. Evet. Güzel bir soru bu arada. Teşekkür ediyorum. Yakın zamanda eline ayağına zehir bulaşmış bir ufak köpekçiğimiz ciddi anlamda sıkıntı çekti. Ama şu anda iyi. Üçüncü sorumuz, bahçedeki haşeratları yedi ne yapabiliriz? Köpek. Bahçedeki haşeratları yedi. İşte bu anlattığımız şeyler, yani haşerattan kastımız bir takım işte böcektir, akreptir, sinektir. Hani bunlar kurbağadır. Bunlarla ilgili kusturmak lazım. Yani küçük bir şey yuttuysa özellikle kurbağa hemen gördüyseniz bunu kusturmak lazım. Bu mesela olabilecek şeylerden bir tanesi. Ama işte akrepti, kırkayaklı bunlar mesela sokarlar kancasını, arı iğnesini sokar. Ağzını yüzüne hemen bakmak lazım. Hemen de bir veteriner hekime götürüp gerekli acil müdahaleyi yaptırmak lazım. Son bir sorumuz, çam kese böcekleri hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Çam kese böcekleri. Şu anda o böcekleri, tabii veteriner hekimiz biz. Böcekler hakkında bir bilgimiz yok. Bunu biyologlar inceliyorlar böceklere. Biz tabii ki belirli kaynaklardan size bir takım şeyleri anlatıyoruz. Ama ben bunu yine blog yazımda notumu alayım. Blog yazımızda bu böceklerle ilgili detayı bulayım. Kedi ve köpeklerle ilgili yapabileceği şeyleri, bunları da yayınlayayım. Siz de oradan takip edin. Sorularımız şimdilik bu kadar. Evet. Şimdi videomuza geçiyoruz. Videomuzu izleyin bakalım. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu zehirlenmeler nasıl oluyormuş bu kedi ve köpeklerde? İşte videomuz geliyor. Evet, gelin şimdi bir de kedilerde ve köpeklerdeki zehirlenmeler nasıl oluyor bir videoda göz atalım. Evde temizlik yapıyor bayanlar biliyorsunuz ve bununla alakalı işte kedi gördüğü zaman bunları yalayabiliyor. Veya kediler birbirini bir şekilde temizliyorlar, birbirlerinin üzerine alabiliyorlar. Bahçede kullandığımız, yine garajda kullandığımız ve evde baktığımız bir takım ilaçlar ve dezenfektanlar problem yaratabiliyor. Özellikle kediler için antifriz biliyorsunuz çok lezzetli olabilir. Biraz önce bahsetmiştim. Bununla alakalı da yine toksik etkiler, bakın işte bu şekilde arabaya adam antifriz koymaya çalıştı ve akabinde yere döküldü antifriz. Kedi gidip oradan yalayacak onu. Evdeki dezenfektanlar, bunları düzgün bir yere yerleştirmek, kaldırmak gerekiyor. Bununla alakalı ve temizliği düzgün ve tam anlamıyla yapmak gerekiyor. Yine bahçede işte kullandığımız bir takım kimyasallar, yapıştırıcılar olabilir, rodentistler olabilir. Bunları da yine hayvanların ulaşamayacağı yüksekte bir yerde ve muhafazalı bir şekilde bizim kilitlememiz, depolamamız gerekiyor. Evet, bazı bitkiler biliyorsunuz zambakgiller, zakkumlar, bunlar özellikle sevgililer günde ya da özel günlerde insanlar arasında birbirinden alınıp verilen çiçekler. Bununla alakalı da yine evdeki kedi ve köpekler için problem yaratabilir. Özellikle kediler bu tarz bitkileri yemeyi bazen nedense çok seviyorlar. Biz bunu ne kadar yukarıda masanın üstüne vazoyu da koysak biliyorsunuz kediler yükseğe atlayıp onlara ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu tarz çiçekleri çok korunaklı bir şekilde eğer almayın, yani mümkün mertebe evinize, ama gerekiyorsa da korunaklı bir şekilde tutmaya çalışın. Bazen insanlar unutabiliyor işte çikolatalarını, ilaçlarını sehpanın üzerinde aldıktan sonra. Evet, gelin şimdi bir de kedilerde ve köpeklerdeki zehirlenmeler nasıl oluyor bir videoda göz atalım. Evet, şu anda bu şekilde de dikkat etmek lazım. Yayınımızı birazcık saate bakıyorum aşmışız da. Önümüzdeki süreçte
yine bu canlı yayınlara devam edeceğiz. Rönesans Veteriner'den iyi geceler dileriz. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.